Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Whiteout Survival videosu ile tekrardan sizlerleyim. Arkadaşlar, kahramanlarla alakalı çok fazla video çektim. Hepsi parça parça ayrı videolarda. Artık bu videoya ihtiyaç vardı. Gen 1'den Gen 11'e kadar tüm kahramanları tek bir videoda sıralıyorum ve bitiriyorum. Umarım bu video işinize yarar. Ve bu videoda şöyle bir şey yaptım. Bildiğiniz gibi birçok oynanış tarzı var. 50-0-50, yani piyade ve nişancıyı önde götüren oyuncular. Piyade, nişancı ve mızrakçıyı beraber götüren, eşit götüren oyuncular ve piyade ve mızrakçıyı sadece önde götürüp nişancı kullanmayan oyuncular var. O yüzden bu videonun içinde üçü de yer alacak. İlk başta 50-0-50 ile başlayacağız. Daha sonra 50-20-30'a geçeceğiz. En son ise piyade mızrakçı 60-40 ile devam edeceğim. Hangisi işinize yarıyorsa ya da hangisini oynamak istiyorsanız bu videonun tamamını izleyip ya da istediğiniz kısmı izleyip buna karar verebilirsiniz. Umarım bu videoyu çekmem çok geç olmamıştır. Hatalar yapmamışsınızdır. Çünkü yanlış kahramanları aldıysanız her biri çöpe gidecek. Ama merak etmeyin. İleri genlerde kahramanlarınızı düzeltip telafiler yapabilirsiniz. Bu rehber için bir haftadır çalışıyorum ve çok fazla görsel hazırlamaya çalıştım. Umarım yararlı olur. Sunucuda paylaşırsanız, videoya destek için beğeni yorum atarsanız çok mutlu olurum. Hadi 50-0-50 ile başlayalım. Arkadaşlar, 50-0-50'de piyade ve nişancılarınızı geliştirdiniz ve mızrakçılarınızı geliştirmediğiniz için bizim için önemli olan şey şu: mızrakçı kahramanın seçiminde bizim piyade ve nişancılarımızın bufflarını yükseltmesi gerekiyor. Aynı zamanda piyade ve nişancı kahramanlarda bireysel savaş, arena ya da diğer yerlerde geçerli olan güçlü kahramanları seçmemiz lazım. O yüzden buna göre bir gen hazırladım. Kahraman silahları düşük yatırımlı oyuncularda genel olarak 4 ya da 6 olacak. Bu tamamen birikiminize, kahramanları ne kadar uzun süre oynayacağınıza bağlı değişir. Sürekli ileri transfer olan bir oyuncu mevcut olduğu geni daha uzun süre oynayacağı için özellikle o uzun süre oynadığı genlerin silahlarını daha yüksek yapabilir. 6 ya da 8 yapabilir. Kahraman silahlarınız için önceden kesinlikle hazırlık yapın. Bu geni izleyin, ileride hangi kahramanları alacağınıza karar verin. Ona göre bir iki gen öncesinden ayaz servet birikimlerinizi buna göre yapabilirsiniz. Bu rehberde sizlere kahramanları neye göre aldığımızın aslında mantığını anlatmaya çalışacağım. Oyunda farklı tip yatırım yapan oyuncular var. Çok az para atanlar var, hiç para atmayanlar var. Orta düzeyde ve inanılmaz yüksek para atan oyuncular var arkadaşlar. Siz kendi oynayış tarzınıza ve yatırımınıza göre en iyi dizilimi bulmanız gerekiyor. Ben de elimden geldiğince burada size yardım etmeye çalışıyorum. Hepinizin elinde farklı kahramanlar olabilir. Bu gene göre ilerideki seçimlerinizi de ona göre belirleyebilirsiniz. Bu rehber için çok emek verdim. Beğenip yorum yapıp eyaletinizde paylaşırsanız çok sevinirim. Benim için büyük motivasyon olur. Gen 1 ile başlayalım. Arkadaşlar, Gen 1'de yüksek yatırım oyuncular için inanılmaz iyi bir tercihtir. Kesinlikle 5 yıldız yapamıyorlarsa 4 yıldız yapıp silahını 6, 8 ya da 10 yaparlarsa çok iyi olur. Çünkü bu kahramanı Gen 5'e kadar çok rahat bir şekilde kullanabilirler arkadaşlar. Yüksek yatırım oyuncular için iyi bir tercihtir. Ayı avında, bireysel savaşlarda ve rally liderliğinde gerçekten inanılmaz bir kahramandır. Gen 1'de düşük yatırımlı oyuncuların alabileceği bir kahraman olmadığı için hızlıca Gen 2'ye geçiyorum. Gen 1'de düşük yatırımlı oyuncular Gen 2 için birikim yapması gerekiyor. Gen 2'de ise Flint 5 yıldız, Alonso 4 yıldız ve Fili 4 yıldızı görüyoruz. Şimdi düşük yatırım yapan oyuncuların parçası bu üçüne yetmeyecektir. Flint çarkfelek kahramanı, Alonso kahraman salonu kahramanı ve Fili ise etkinlik kahramandır. Düşük yatırımlı bir oyuncu etkinlikte sıralamaya giremez, Fili'yi elde edemez. Alonso için yeterli miti olmayabilir. O yüzden Fili'yi almanız gerekiyor ama Fili'yi Gen 4'te alırsanız sizin için daha iyi olacaktır. O zamana kadar idare edeceğiz, merak etmeyin. Gen 4'te bildiğiniz gibi eski çarkfelek kahramanları alabildiğimiz için ve sandıklardan ve anahtardan ve fenerden Fili parçaları da verdiği için hızlı bir şekilde onu 4 yapabileceksiniz. Ama düşük yatırımlı bir oyuncu Flint'i 5 yıldıza doğru götürmesi gerekiyor. Götüremiyorsanız, çünkü tüm çark felekleri çevirsek bile 5 yıldız olmuyor. Eğer yeterli mitik parçanız yoksa Flint'i 4 yıldızda bırakabilirsiniz. Ama Alonso'yu kesinlikle 4 yıldız yapın. Yanında da arkadaşlar Flint 4 ya da 5 olsun. Fili'yi es geçin. Orta yatırım ve yüksek yatırım yapan arkadaşlar Alonso Fili'ye 4 yapmaları gerekiyor. Flint'i de 5 yapacaklar. Zaten balinalar hepsini 5 yapacak. Hızlıca Gen 3'e geçiyorum. Gen 3'te olmazsa olmazımız en önemlisi Mia 4 yıldız arkadaşlar.
Bu Mia kahramanı ile oyunun sonuna kadar gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu Fili için de biraz geçerli. Çünkü bunun yetenekleri tamamen tüm birliklerinizin güçlendirmesini etkiliyor. Tüm birliklerinizi güçlendiriyor. Bu geniş mızrakçısı Mia'yı aldıktan sonra 50-0-50 formasyonda herhangi bir şekilde başka mızrakçı kahraman almanıza gerek kalmayacak. Ve bir tane şeyden tolere ettiğimiz için çok rahat bir şekilde bu bizi götürecek. Kesinlikle 4 ya da 4 yapmanızı tavsiye ediyorum. Özel silahını 4 ya da 6 yaparsanız ay avlarında rallide daha yüksek hasar çıkarabilirsiniz. Yüksek yatırımlı oyuncular 5 yapabilir. Elmas sorununuzun olduğunu pek sanmıyorum. Bu arada mızrakçı olarak herhangi bir stat ya da istatistik almamıza gerek olmadığı için 5 yapmaya gerek yok. Ben olsam 4 yapar, silahında 4 ya da 6 yapar bırakırdım ya da 4 yapardım. Şimdi Gen 4'e geçelim. Gen 4'te elmas sorunu yoksa arkadaşlar Lin'i 5 yıldız yapabilirsiniz. Ama elmas sorunuz varsa Lin'i 4 yıldız yapın. Arenada Lin destekçi olarak 4 yıldız hali iş görür. Her türlü işinize yarar. Burada dediğim gibi Gen 4'te artık Fili'yi 4 yıldız yapmalısınız. Ee, Fenerlerden ve kahramanlardan yapacağınız için bu sizi çok zorlamayacaktır. Lin de elmasa bağlı olarak alınacak. Hızlıca Gen 5'e geçiyorum. Burada arkadaşlar Hector 5 yıldız, Gwen 4 yıldız. Hector kesinlikle alınması gerekiyor. Çünkü oyuna son gelen güncellemede Hector'un yetenekleri nişancıları inanılmaz bir şekilde bufflıyor ve bu formasyonun en iyi kahramanı aslında Hector oluyor. Hector'u kesinlikle tartışmasız herkesin alması, silahında 4 ya da 6 yapması gerekiyor. 6 yapmayın, silahı bence 4 yeterli çünkü savunmada geçerli olduğu için çok da gerek olmayacak. Gwen tamamen tercih ve birikimize bağlı. Alabilirseniz arenada işinize yarar, rahatlarsınız ve Gen 6'ya kadar sizi idare eder ama Gen 6'da artık güveni saldırılarda, savunmalarda ya da herhangi bir şeyde kullanmayacaksınız. Sadece arena için kullanacağınızı bilerek alın ya da almayın. Gen 6'ya geçin. Gen 6'ya geçtiğimizde bunu kesinlikle almanız gerekiyor. 50-0-50 için en ideal nişancı budur. Arenada iyi mi kötü mü çok bilmiyorum ama geri kalan her şeyde gerçekten çok iyi. Bu formasyonu en iyi bufflayan nişancı budur. Hızlıca Gen 7'ye geçelim. Bradley 4 yıldız ya da 5 yıldız. Ayava ve Arena için çok çok iyidir. Arena ve oyunda değerlidir. Yıldızı tamamen size bağlı. Bir sonraki gende ve bir önceki gende nişancı aldığınız için sadece Arena'da ve Ay'da kullanacaksınız. Yani elinizde Vayne olduğu için bireysel saldırılarda kullanmayacaksınız. Bradley bireysel saldırılarda berbattır. Ayava içinse sadece ayağı için alınmasını ben çok tavsiye etmiyorum. Ama arenada 4 ya da 5 yaparsanız hatta elmas sorunuz yoksa 5 yaparsanız belki Gen 8 belki Gen 9'a kadar Bradley'i rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bırakıyorum. Gen 8'e geçtiğimizde Godot 5 yıldız, Hendrik 5 yıldız. Bu ikisini kesinlikle alın arkadaşlar. Çünkü ikisi de inanılmaz iyidir. Zaten Godot çark felek piyadesi. Hendrik ise bireysel savaşlarda gerçekten yok ediyor. O yüzden Vayne artık buralarda kullanacağınızı pek sanmıyorum. Hector, Vayne yerini artık burada Godot ve Hendrik'e bırakıyor. O yüzden tercihiniz bu kahramanlar olmak zorunda. Gen 9'a geldiğimizde burası tamamen bir birikim evresidir. Ne Çarkıfelek oynayacaksınız ne de herhangi bir kahraman alacaksınız. O yüzden hem elmasınız hem de genel mitik parçalarınız birikecek. Artık buradan sonra şeyi düşünmeniz gerekiyor. Gen 10 ve sonrasında gelen nişancıların neredeyse tamamı sizin formasyonunuz için gerçekten çok uygun. Sizin kendi oyun tarzınıza bağlı olarak ve bazı tecrübelere dayanarak Gen 10'dan sonraki kahramanları kendiniz seçeceksiniz. Ama ben Gen 11'e kadar size yine yapacaklarınızı anlattım. Hızlıca Gen 10'a geçelim. Blanchett Çarkıfelek kahramanı. Çarkıfelek kahramanı olduğu için bence bu formasyonda oynadığınız için kesinlikle herkes alsın. En azından 3 aylık 4 aylık bu süreci Blanchett'le oynayın arkadaşlar. Hendrik artık burada zayıf kalmaya başlayacağı için bu kahramana ihtiyaç duyacaksınız. Bu genden sonraki Gen 11 nişancısı Rufus'u inanılmaz beğeniyorlar. İzlediğimiz videolarda ya da önceki genlerde onun arkadaşların raporları çok çok iyi. Ama ben denemedim. Çok iyi diyor herkes. Onu Gen 11'de alıp almamak tamamen size kalmış. Çünkü bu elmasla alınıyor. Diğerine mitik parça basacaksınız. Gen 11'e geldiğimizde ise yeni bir çarkıfelek kahramanımız piyade geliyor. Bundan sonra sadece piyadeleri çarkıfelek kahramanlarını alarak ilerleyin bence. Kalan genel mitikleri ise
Bu genden sonra gelen nişancılara dağıtabilirsiniz. İsterseniz bir genin nişancısını 5 yıldız yapın. İsterseniz her genin nişancısını 4 yıldız yaparak ilerleyin. Tamamen tercihinize kalmış. Yeteneklerine bakın. Önceki genlerdeki arkadaşların raporlarına bakın. Bu şekilde ilerleyin. Birikiminiz nasıl yetiyorsa ve oyun tarzınız nasılsa bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Belki oyun ilerleyen zamanlarında Gen 12, Gen 13, Gen 14 ya da Gen 20 artık kaç gelirse onunla da alakalı böyle detaylı bir rehber size çekebilirim. Ee, Piyade ve nişancı formasyonunu anlatmam 10 dakikamı almış. Çok uzatmadan detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Sorularınız olursa lütfen yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince hepsini yanıtlayacağım. Bu arada siz videoyu beğenip yorum yaparken ben hızlıca 50-20-30 formasyonuna geçiyorum. Hadi oraya gidelim. 50-20-30 oyunda hemen hemen herkesin kullandığı temel saldırı ve savunma formasyonu gibi bir şey arkadaşlar. Bireysel saldırılarda çok uzun zaman biz bunu kullandık ve hala da bazı durumlarda kullanmaya devam ediyoruz. 50-20-30 %50 piyade kullandığımız için piyadeyi önde götürüyoruz istatistiklerde. Arkasından nişancı geliyor, nişancıyı yükseltiyoruz. Onun arkasından da mızrakçı geliyor. İstatistiklerimizi bu şekilde belirliyoruz ve silahları da 4 ya da 6 yapmaya çalışıyoruz. Bir önceki genin 50-0'ın elinin avantajı mızrakçı kullanmadığımız için 3 yere vermektense 2 tane kahramanı geliştirdiğimiz için bizim için daha faydalı oluyordu. Burada biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor ve burada birçok şey aslında değişiyor arkadaşlar. O yüzden size detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. Bu rehber için yine çok emek verdim. Beğenip yorum yapıp eğer paylaşırsanız çok sevinirim. Benim için büyük motivasyon olur. Hızlıca Gen 1 ile başlayalım. Gen 1'de Geronimo 4 ya da 5 ya da Natalya 5 dedim. Bu tamamen orta düzey ve yüksek yatırımlı oyuncular için. Geronimo ile Gen 5'e kadar çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Natalya ile Gen 3'e kadar oynayıp sonrasında Logan almak zorundasınız. Çünkü oyunda görüyorum oyunun başında oyunu çok bilmeyen arkadaşlar hızlı bir şekilde Natalya paketlerini alıp Natalya'yı yükseltiyorlar. Sonrasında Flint geliyor. Flint'i es geçebilirler. Hani Natalya ile bir süre oynayabilirler ama Gen 3'e kadar en azından düşük yatırımlı oyuncular ya da zaten yatırım yapmayan arkadaşlar Gen 1'de birikim aşamasına geçip Gen 2'yi bekleyecekler. Bunları alan arkadaşlar için ise devamında anlatacağım. Geronimo'nuz 4 ya da 5 ise Gen 5'e kadar başka piyade almayacaksınız. Natalya'nız 5 ise Gen 3'e kadar herhangi bir piyade almayacaksınız. Yani Flint'e atlayacaksınız. Şimdi hızlıca Gen 2'ye geçelim. Gen 2'de Flint 5, Alonso 4 ve Fili 4 demişiz. Elinizde Jere 4 ve Natalya 4-5 yıldız olan oyuncuların Flint almasına gerek kesinlikle yok. Yüksek yatırımlı oyuncular Fili'yi alıp savaşlarda ve arenada kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Düşük yatırımlı oyuncular ise öncelik Flint ve Alonso'dur. Alonso'yu kesinlikle 4 yıldız yapın. Flint'i 5 yapamıyorsanız 4 yıldızda bırakabilirsiniz. Flint yıldızın 4'ten sonra yükselttikten sonra arkadaşlar her yıldız seviyesi için size istatistikler veriyor. Ama oyunun başındaki Gen 2, Gen 3'teki kahramanların her bir yıldızı size daha az istatistik verir. İlerleyen genlerdeki onların yıldızları size çok daha fazla istatistik verecektir. Flint 4 ya da işte 5 yapabiliyorsanız yapın ama 4 de sizi bir yere kadar taşır, merak etmeyin. Şimdi hızlıca Gen 3'e geçelim. Mia 4, Logan 4-5 demişiz. Burada 4 düşük yatırımlı oyuncular sadece Mia'yı 4 yıldız yapsın. Onun dışında yükseltmenize gerek yok. Elmas sorununuz yoksa 5 yıldız yapabilirsiniz. Gen 1'de bahsettiğim gibi Natalya sonra arkadaşlar burada Mia'yı 4 yapsın ve Logan'ı 4 ya da 5 yapsın. Tamamen elindeki mitik parça birikimine bağlı arkadaşlar. Hızlıca da Gen 4'e geçelim. Reyna 4-5, Lin 4-5. Burası tamamen sizin elinizdeki mitik parça ve elmasınıza bağlı arkadaşlar. Şimdi bazı oyuncularda birikim oluyor ve onlara 5 yap diyorum. Bazı oyuncularda birikim olmuyor. O yüzden Gen 5'i beklemelerini istiyorum. Bu tamamen size bağlı. Bu gende yapmanız gereken tek şey Ahmose'yi almıyorsunuz. Ahmose'yi sadece balina arkadaşlar alıyor. Orta yatırımsanız da köpek balığı dedikleri hesapsanız bile Ahmose'yi almayın. Ahmose sadece balinaların işine yarayan çöp bir kahraman. Reyna arenada çok iyi, savaşlarda ise fena değildir. Lin ise arenada destekçi olarak çok iyi, savaşlarda fena değildir. Bir sonraki gendeki alacağımız kahramanlara göre ve transfer olma durumunuza göre tercih sizin. Eğer Gen 4'te uzun süre oynayacaksanız, düzenli olarak transfer olacaksanız bu kahramanları 5 yapabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Gen 5'e geçtiğimizde Hector 5, Gwen 5 dedim. Hector hem ayı avında hem savaşlarda çok iyidir. Kesinlikle herkesin alması gerekiyor. Gwen ise tamamen tercihe bağlı oluyor. Arenada çok iyidir, savaşlarda fena değildir.
Eğer önceki genden Lin'i 5 yaptıysanız, 4 yaptıysanız ve Gen 6'da Vayne almayı düşünmüyorsanız, düşünüyorsanız arkadaşlar, burada Gwen'i almayabilirsiniz. Ama Vayne almayacaksınız. Elinizde Lin yok ya da Lin'i sadece 4 yaptınız ve bir geçiş olarak düşünüyorsunuz. O zaman Vayne'i 4 ya da 5 yapabilirsiniz. Bir sonraki gendeki alacağınız kahramanlara göre ve transfer olma durumunuza göre yine tercih sizin. Gen 6'ya geldiğimizde Vayne ve Rene 5 demişiz. Booming kesinlikle almayın. Hector güncellemesinden sonra gerçekten boşa giden malzeme diyebilirim. Hector sizin işinize çok çok yarayacaktır. Rene ise kesinlikle alınması gerekiyor. Gen 8 ya da Gen 9'a kadar o mızrakçıyla oynayacaksınız. Zaten çarkıfelek kahramanı. Vayne biraz önce anlattığım gibi Gen 4, Gen 5'deki birikimlerinize bağlı, aldığınız kahramanlara bağlı ve Gen 7'deki seçimlerinize göre değişiyor. Gen 7'de Bradley 4 ya da 5. Bradley savaşlarda çok kötüdür. Ama arenada çok iyidir arkadaşlar. Ayı avında çok beğenilir ama sadece ayı avı için alınmaz. Elmas probleminiz yoksa 5 yapıp arenada uzun süre oynayabilirsiniz ve ayı avında da kullanabilirsiniz. Gen 8'e geldiğimizde Godot, Hendrik ve Sonya üçünü de tavsiye ediyorum. Godot ve Hendrik çok iyi. Bence kesinlikle herkesin bu formasyonda alması gerekiyor. Godot ile Gen 11'e kadar, Hendrik ile Gen 10'a kadar oynayacaksınız. Sonya tamamen tercihinize bağlı. 50-20-30 oynayan formasyonda ben mızrakçıya 1075 tane mitik harcamazdım. Çünkü bir sonraki gende arkadaşlar Çarkıfelek'ten mızrakçı geliyor ve elmas ile onu yükseltebiliyoruz. Ama siz Gen 8'de iyi bir birikimle bu 3 kahramanı alırsanız ve sürekli ileriye doğru transfer olarak bu süreci uzatırsanız en iyi kahramanınız ve en iyi diziliminiz bu olmuş oluyor aslında ve bu süreci çok uzun yaşayarak en güçlü halinizle oynayabilirsiniz. Tamamen tercihinize ve bu gende bulunma sürenize göre bu durum değişir. Gen 9'da sadece çark kahramanı Fred'i alıp mitiklerinizi biriktirmeye başlayın. Gen 10'da Blanchet 5 yıldız kesinlikle yapacaksınız çünkü çark kahramanı. Gen 11'e geldiğimizde ise Çarkıfelek kahramanı Eleanora'yı kesinlikle alacaksınız. Lloyd'un inanılmaz iyi olduğunu söylüyorlar. Bence bu denenebilir ve bunu kaçırmayın. Yayınlarda çok fazla rapor inceledim ve Lloyd gerçekten çok bozuk. Rufus tamamen tercihe bağlı, nişancı. Zaten bir önceki gendeki çark kahramanını 5 yıldız yaptınız. Ama Rufus'un da çok iyi olduğunu söylüyorlar. Artık burası tamamen sizin maksimum verim sağlayacağınız yer gibi bir şey. Gen 8'de 3 kahramanla oynayıp mesela Gen 11'de de burada bu 3 kahramanı alıp çok uzun süre oynayabilirsiniz. Transfer olarak özellikle. Zaten buralardan sonra artık herhalde bir yerden sonra transfer olamayacaksınız. 180 gün sınırına takılacaksınız ama benim elimdeki mevcut bilgiler bunlar. Sizi hiç bekletmeden arkadaşlar son olan formasyonumuz yani 60-40 formasyonuna gidelim. 60-40 formasyonu piyade ve mızrakçılardan oluşan bir formasyondur arkadaşlar. Çok uzun süre biz bunu oynadık. Balin arkadaşlar Tiran savaşlarında hala bununla oynuyorlardı. Bazı eyaletlerde bazı genlere göre. 60-40'ı ben bireysel olarak açıkçası çok beğenmiyorum. Çünkü biraz zayıf kaldığını düşünüyorum. Özellikle bu rehberi yaparken en çok 60-40'ta zorlandım. Çünkü biraz saçma olduğunu düşünüyorum. Kahraman seçimleri de o şekilde. Bildiğim kadarıyla elimden geldiğince iyi bir rehber yapmaya çalıştım. Ama düşük yatırım ya da hiç para yatırmayan bir oyuncunun bunu yapmasının ben biraz zor olduğunu düşünüyorum. Ama bakalım neler tavsiye etmişim, neler yapmışım. Bunu detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama açık konuşmak gerekirse ben bu oyunu sıfırdan başlayacak olsaydım 50-0-50 ya da 50-20-30'u tercih ederdim. 60-40'tan uzak durdum. Yine de tercih siz. Bu rehber için çok emek verdim. Beğenip yorum yapıp eyaletinizde paylaşırsanız çok sevinirim. Benim için büyük motivasyon olur. Arkadaşlar Gen 1'e geldiğimizde Geronimo 4-5 ve Zinman 4 yıldız demişiz. Zinman 4 yıldız size Gen 3'e kadar götürür. Bizim için önemlidir. Ama bir sonraki gende yani Gen 2'de filin alacağınız için elmas sorunu yaşayabilirsiniz. Elmas sorununuz yoksa kesinlikle Zinman'ı 4 yıldız yapın. Orta ve yüksek yatırımlı arkadaşlar Geronimo'yu zaten 4 ya da 5 yapmak zorundalar. Gen 2'ye geldiğimizde Flint 5 yıldız, Phil'i 4 yıldız dedik. 60-40 oynayan birinin bence kesinlikle Flint'i 5 yapması gerekiyor. Biraz mitik parçayı Flint'in eksik kalan parçalarına basabilirsiniz. Phil'i ise orta ve yüksek yatırım için gerekli. En kötü orta ya da yüksek yatırım 4 yapması gerekiyor. Gen 3'e geldiğimizde Mia 4 yıldız, Greg 4 yıldız dedim. Greg'in saçları çok iyi bu arada. Burada sizin için en değerlisi kesinlikle Greg 4 yıldızdır. Bunu
Gen 7'ye kadar kullanacaksınız arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Greg olmazsa bu formasyon direkt çöp oluyor. Mia 4 yıldızı ayılarda falan kullanabilirsiniz. Ya da ileride herhangi bir formasyon değişmek isterseniz oyuna bir güncelleme gelebilir. Bence 4 yıldız yapılabilir. Çünkü Çarkıfelek kahramanı kaçırmayın. Herkes kullanıyor. Gen 4'e geldiğimizde ise Reyna 4 yıldız dedik. Burası biraz kafa karıştırıcı. Gen 4, Gen 5 ve Gen 6. Reyna mızrakçılar için iyi bir kahramandır. Yetenekleri fena değildir. Arenada çok iyidir. Ama bir sonraki gende Norah gelecek. Norah da tamamen savaş kahramanı ve bireyselde gerçekten inanılmaz iyi. O yüzden burası tamamen tercihinize bağlı. Bunu alacaksanız Norah'ı almayacaksınız. Gen 6'ya gideceksiniz. Bunu almıyorsanız Norah'ı alıp Gen 6'ya gideceksiniz. Ama Gen 6'daki mızrakçıyı da %100 alacaksınız. Tamamen tercih sizin. Gen 5'te Norah 4 ya da 5 yıldız dedim. Biraz önceki anlattığım gibi aslında. Burada Hector'u kesinlikle almayın. Çark kahramanı ama hiçbir işinize yaramayacak. Bence Flint'le oynamaya devam edin. Bunu belki mantıksız bulabilirsiniz. Hani Gen 2 kahramanını hala kullanacak mıyız? Elmas da geliyor Flint. Çark kahramanı bedava alalım. Elmasınız varsa, fazla fazla elmasınız varsa bile bence 60-40 oynayan bir oyuncu kesinlikle Flint almamalı. Siz direkt bir sonraki gendeki piyadeyi alacaksınız. Nora tamamen tercih meselesi. Burada Woming'i 5 yıldız, Rene'yi 5 yıldız yapmak zorundasınız. Bu iki kahramanın yetenekleri birbiriyle inanılmaz tetikleniyor ve 60-40 için inanılmaz iyi arkadaşlar. Sizin en güçlü olduğunuz gen aslında burası olabilir. Gen 6'da Woming, Rene ve elinizdeki Greg ile maksimum gücünüzü yaşayacaksınız. Burada olabildiğiniz kadar transfer olursanız bu süreci uzatabilirsiniz. Gen 7'ye geldiğimizde ise Bradley 4 yıldız kesinlikle yapın. Elmas sorunuz yoksa 5 yıldız da yapabilirsiniz. Hem arenada hem ayıda hem de bu formasyonda savunmada çok kullanacaksınız. Gred ve Bradley'i aktif bir şekilde kullanacaksınız. Grey'i özellikle saldırılarda, Bradley'i ise savunmalarda tercih edebileceksiniz. Zaten savaş raporlarından kendiniz de görürsünüz. Gen 8'de Godot 5 yıldız, Sonya 5 yıldız. Aynı Gen 6'da anlattığım gibi aslında. Godot çar kahraman olduğu için ve Gen 11'e kadar oynayacağınız için kesinlikle alacaksınız. Sonya biraz tercihe bağlı kalıyor. Eğer burada da Gen 6'daki gibi uzun bir gende kalmayı planlıyorsanız Sonya'yı alın. Ama bu süreci çok hızlı geçireceksiniz ve Gen 9'a hızlı geçeceksiniz. Gen 9'un mızrakçısı arkadaşlar Çarkıfelek kahramanı. Bunun yetenekleri de fena değil. Ama Gen 8'deki Sonya bireysel savaşlarda inanılmaz iyiymiş, çok iyiymiş. Özellikle 60-40 için çok iyi. O yüzden hem Sonya hem de Bradley pardon hem de Fred alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, devam ediyorum. Genon. Genon'da hiçbir şey almıyorsunuz. Ne Çarkıfelek kahramanını alıyorsunuz ne de herhangi bir şey mitik basıyorsunuz. Burası bizim birikim yapacağımız yer. Ve Gen 11'e geldiğimizde ise piyade kahramanı yani Eleonora'yı çar kahramanını 5 yıldız kesinlikle yapıyoruz. Lloyd inanılmaz iyi arkadaşlar. Burada da Lloyd'u alıp 5 yıldız yapacaksınız. Anlatacaklarım bu kadar. Yani çok uzatmadan 23-25 dakikada size Gen 1'den Gen 11'e kadar 3 tane farklı formasyonun detaylı bir şekilde anlattım. Burada anlattıklarımın her biri aslında arkadaşlar benim 2 yıllık oyun tecrübem. Yakın arkadaşlarımdan, oyunu çok iyi bilen kişilerden aldığım tavsiyeler, şu ana kadar deneyimlediğim şeyler. Elimden geldiğince size doğru kahramanları aldırtıp bu oyunun keyfini doruklarda yaşamanızı sağlamaya çalışıyorum. Umarım faydalı olur. Umarım işinize yarar. Umarım bunu arkadaşlarınızla paylaşırsınız. Çünkü gerçekten kahramanlar konusu çok çok önemli ve değerli. Kahramanlar çöp olan bir oyuncu gerçekten bu oyundan keyif almaz. Söyleyecek çok bir şey bulamıyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Desteklemeyi unutmayın.